Vladimir Putin, Çin'le stratejik ortaklarından bahsetmeyi pek seviyor. Üstüne sürekli Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le dostane ilişkisine vurgu yapıyor. Ancak bu sefer Putin'in Çin'i ziyareti bu iki dost arasındaki anlaşmazlığı gösterir gibiydi. Putin, Pekin'de oldukça soğuk karşılandı. Çin, Rusya'dan gelen delegasyon sayısını 25 kişiden 6 kişiye kısalttı. Hatta Putin'i kimse karşılamadı. Xi Jinping ise buluşma anında Putin'le tokalaşmadı bile. Ve ona daha önce özel mekanlar yapılırken bu sefer Olimpiyat Stadından sıradan locada yer verdi. Rusya Devlet Başkanı yalnız ve üzgün görünüyordu. Ukrayna milli takımı alana çıktığında Putin uykuya dalmıştı. Olimpiyat açılışı sonrası davet edilen tüm liderler tek tek Xi Jinping'le görüşürken Putin Xi ile görüşmeden Moskova'ya geri dönmüştü. Rusya'nın tek güçlü müttefikiyle soğuk ilişkisi akıllara şu soruyu getirdi: Rusya yalnız mı kaldı? Onun bu bölümünde bunu konuşacağız. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Cuma günü 2022 Pekin Olimpiyatlarının açılış töreninden önce bir araya geldi. Ve bu neredeyse 2 yıl sonra ilk yüz yüze görüşmeleriydi. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik bariz hazırlıkları varken Rusya ve Batı arasındaki soğukluk ortadayken gözlemciler iki liderin bu görüşmesini dikkatle izlediler. Çoğu kişiler bunu iki revizyonist, Batı karşısı yeni oluşan ittifak olarak tanımladı. Beklentiler Çin'in ekonomik desteğinden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Batı yaptırımlarına dayanmasına yardımcı olması yönündeydi. Putin, Çin'den bu desteği alabilmesi için Rusya'nın Tayvan'ı Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak tanımasını yeniden gündeme getirdi. Ancak Çin'in görüşmeden aldığı notuna biraz daha yakından bakarsanız Putin'in pek bir şey başaramadan Pekin'den ayrıldığı açıkça görülüyor. Elbette Rusya ve Çin, Rusya'nın uzak doğusundan Kuzeydoğu Çin'e doğal gaz sağlamak için 30 yıllık bir enerji anlaşmasını duyurdular. Ancak önerilen yeni bir boru hattının tam olarak faaliyete geçmesi yıllar alacak. Çin ise Ukrayna ile ilgili olarak Putin'in NATO'dan yeni güvenlik garantileri taleplerine destek verdiğini kısaca bildirdi. Ancak görüşme aynı zamanda Xi Jinping'in kontrolü dışında güçler tarafından kısıtlandığını da gösterdi. Xi, arkadaşına bir miktar destek sunuyor. Özellikle Çin'in ekonomik yavaşlamasına ilişkin artan endişeler göz önünde alındığında Çin'in Avrupa ile zaten gergin olan ilişkilerine zarar verme riskini almak istemiyor. Çin'in Avrupa Birliği ve İngiltere'ye ihracatı Rusya'ya yapılan ihracatın neredeyse 10 katı. Teknoloji transferleri ve Çin'in yatırımları üzerindeki artan kısıtlamalarının yanı sıra Çin'e tedarik zinciri bağımlılığını azaltmak için yapılan yüksek sesli çağrılarla birlikte Xi'nin istediği son şey Putin'e verdiği desteğin çok açık olması durumunda Çin ekonomisinin olası işgal sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalması. İlişki çok dengesiz. Rusya, Çin'e tam tersinden çok fazla güveniyor. Elbette Çin, yaygın kıtlıkların ortasında sürekli artan enerji taleplerini karşılıyor. Ancak Rusya, petrol ve doğalgazı için yeni müşteriler bulma konusunda daha da çaresiz. Hem Pekin hem de Moskova'da bazı seçkinler ortaklıktaki dengesizlikler konusunda çekincelerini dile getirdiler. Özellikle Çinli yorumcular Çin'in kalkınması için ekonomik önemi Rus emtia tedarikçilerinden çok daha büyük olan Avrupalı iş ortaklarını yabancılaştırma riskine dikkat çektiler. Zirvenin riskleri Xi için daha yüksek olamazdı. Pekin, 2022 kış olimpiyatlarının medyada olumsuz yer almasından kaçınmaya devam ederken Xi, Putin'in onu uzak bir çatışmaya çekmesini kesinlikle istemiyor. Pekin'in Doğu Türkistan'a yönelik vahşeti ortaya çıktıkça ekonomi modeli ciddi zarar aldı ve halen bu çalkantılı ekonomisine bağımlı durumda ve bu da birdenbire Çin'in yükselişini yavaşlattı. Zirvenin sonunda her iki ülke tarafından yapılan açıklamalara ve kendi hükümetleri tarafından ne kadar farklı şekilde ele aldığına bakmak gerekiyor. Her iki ülkenin de mutabık olduğu iki başlık vardı: NATO'nun sürekli genişlemesine karşı çıkmak ve NATO'nun soğuk savaş ideolojisini terk etmesi gerektiği.
Daha da önemlisi Putin'in istediği NATO ve Ukrayna meselesi Çin resmi devlet ajansı Xinhua'nın zirveye ilişkin haberlerinde yer almadı. Çin'in Rusya ile bir araya gelmesinden sonraki açıklamada şunlar yazıyor. Ortak açıklamada Çin, Rusya'nın Avrupa'da güvenlik garantilerini oluşturmak için öne sürdüğü maddeleri anladığını ve desteklediğini yineliyor. Ancak NATO ve Ukrayna kelimelerini kullanmaktan bile çekiniyor. Çin kesinlikle Ukrayna üzerindeki mevcut krizden uzak duruyor. Rusya'nın haber ajansları Rusya'nın Çin'le stratejik ortaklığını kutlamaya başlarken Çin hükümetinin haber servisleri bu olaya bir cümleden fazla yer vermedi. Pekin'in Moskova'nın NATO'ya yönelik şikayetlerine verdiği destek konusundaki kasıtlı suskunluğu, Ukrayna krizinin olimpiyatları gölgede bırakmasını önleme arzusundan daha fazlasını yansıtıyor. Şii için mesele dolar ve sağduyuya bağlı. Yani Çin ekonomisinin iplerde olduğu bir zamanda Avrupa'daki ekonomik ortaklarını gereksiz yere uzaklaştırmak istemiyor. Pekin ve Avrupa arasındaki ilişkiler 2 yıldan fazla bir süre pek iyi değil. Önerilen bir AB-Çin yatırım anlaşması, Avrupa'nın Çin'in aldatıcı, piyasa dışı ekonomik uygulamaları ve Çin'in Uygur Müslümanlarına yönelik sistematik zulmü konusunda artan endişeleri nedeniyle geçen yıl süresiz olarak rafa kaldırıldı. Çin, Litvanya'nın Tayvan Büyükelçiliğini tanımasının ardından ticari ilişkilerinin çoğunu engelledi. AB hiç vakit kaybetmeden Vilnius'u savundu ve Çin'i Dünya Ticaret Örgütü'ndeki ayrımcı uygulamaları nedeniyle davet etti. Son aylarda Xi şahsen devreye girerek Avrupa ile ilişkilerini yumuşatmaya çalışıyor. En bariz sebebi ise kendi imzası olan kuşak ve yol girişimine imza atan ülkelerin 19'unun Avrupalı ve NATO üyesi olması. Dahası Pekin'in Moskova'nın diplomatik taleplerine verdiği sessiz desteği yanlış yorumlanmamalı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve Batı'dan gelen yaptırımların tepkisi enerji ve diğer piyasalara şok edecek ve küresel ekonomik sistem üzerinde ağır bir baskı oluşturacaktır. Pekin'in ekonomik istikrarın Çin Komünist Partisi'nin 2022 için en önemli önceliği olmaya devam ettiği yönündeki uyarısıyla birlikte Avrupa'da olası bir savaş Çin'in zaten yavaşlamakta olan ekonomisini daha da yavaşlatabilir. Bu da Xi Jinping'in en önemli hedefini baltalayacaktır. Çünkü Xi Jinping Ekim ayında Çin Komünist Partisi Ulusal Parti Kongresi'nde tekrar 5 yıllık başkanlık dönemini hedefliyor. Çin'in Avrupa'ya artan ekonomik bağımlılığı ortadayken Rusya ile yakın ilişkide olması ABD ve Avrupalı müttefikleriyle var olan krizi daha da derinleştirebilir. Batı'nın elindeki koz büyük. Hem NATO işlerine müdahalesi hem de Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığını desteklediği için açıkça Çin'i azarlayabilir ve iki ülkenin çıkar çatışması üzerinde oynayabilir. Avrupa ülkeleri Pekin rotayı değiştirmediği takdirde kuşak ve yol gelişimi de dahil Çin ile ekonomik işbirliğini yeniden değerlendirecekleri konusunda uyarabilir. Washington, Moskova'nın Ukrayna'ya bir kez daha saldırması durumunda Washington'un uygulayacağı yaptırımları atlatmasına yardımcı olan tüm Çinli kuruluşlara sert bir şekilde baskı yaparsa Rusya, Çin'in örtülü desteğini bile kaybeder. Putin ise Ukrayna konusunda tek başına kaldığında işler değişir. Ya daha da saldırganlaşır ya da saldırmadan krizi daha da uzatabilir. Batı ise Rusya'yı hem yalnız bırakarak hem de saldırıya zorlayarak elindeki son kozu olan Ukrayna krizinden de mahrum bırakmak istiyor. Putin ise tam da Avrupa'nın güvenliğinde söz sahibi olarak kendi güvenliğini de garantiye alarak ilerlemek istiyor. Bütün bunlar geçen haftada oldukça başarısız geçen Xi Jinping ve Putin zirvesinde açıkça görüldü. Gazeteye abone olup takip etmeyi unutmayın. Vladimir Putin, Çin'le stratejik ortaklarından bahsetmeyi pek seviyor. Üstüne sürekli Çin devlet